Bu fotoğrafı hatırlıyorsunuz ama bu haliyle değil, bu haliyle. Fotoğraf üzerine birkaç değişiklik yaptık. Neden diyorsanız gelin açıklayayım. Uzun süre konuşulacak bu fotoğraf, Uluslararası Radikal Düşünceyle Mücadele Merkezi'nin Riyad'da gerçekleşen açılış töreninde çekilmişti. Fakat öncesinde bilmemiz gereken bazı detaylar mevcut. Bu yüzden biraz daha geriye, iki ülke ilişkilerinin başladığı 1930'lara gidelim. Petrolün bulunması ve onunla birlikte elde edilecek gücün keşfi arasında çok da uzun yıllar yok. Ekonomik, siyasi ve stratejinin belirleyicisi petrolle birlikte iki ülke arasındaki maksimum çıkar ilişkisi şekillendi. Bu şekillenme stratejik işbirliğinin benimsenmesine neden oldu. Arabistan, Siyonizmi desteklemek ve onlara teslim olmakla suçlanırken ABD de muhafazakar ve radikal İslami hareketi desteklediği gerekçesiyle tepkilerin odağına yerleşti. Buna rağmen iki taraf inişli çıkışlı da olsa ilişkileri geliştirme kararı aldı. Liderlerin dünya küresinin üzerine dokunarak verdiği pozun bir benzerinin 1976 yılında çekilme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Suudi Arabistan'ın 60 adet F-15 savaş uçağı talebi İsrail destekçilerinin muhalefetine rağmen tam da bu tarihte Gerald Ford ile yapılan anlaşmayla gerçekleşti. Tabii ki karşılığında bir takım tedbirler alınarak Arabistan petrol üretiminin %5'ten fazla artırmayacağını garanti etti. Bu karar petrol ambargosu uygulanan batılı devletleri rahatlatan bir karar olarak kayıtlara geçti. Bulunduğu coğrafya ve farklı birçok faktör sebebiyle silahla her dönemde büyük bağlar kuran bir ülkeden bahsediyoruz. O günden başlayarak günümüze doğru bir yolculuğa çıksak dünyada en fazla silah satın alan ülkelerin başında şüphesiz Suudi Arabistan'ı görürüz. Bu ilişki ağı da iki ülkenin zaman zaman gergin, zaman zaman da çok sıkı ahbaplık kurmasını kaçınılmaz kılıyor. İki ülke arasındaki gerilimin tırmandığı dönemlerden biri de Barack Obama'nın iktidarında oldu. Gerginliğin boyutunu anlamak için şu detayı paylaşayım. 2016'da Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret sırasında Barack Obama, Kral Selman bin Abdülaziz tarafından karşılanmadı. Kamuoyunda geniş yer bulan bu olay, Obama'nın bölgesel meselelerde hiçbir etkisinin olmayacağı yönünde fikirlerin açıklanmasına sebep oldu. Obama'dan sonra başkanlığa gelen Donald Trump dönemine gidelim. Liderler bir dünya küresinin üzerine koydukları elleriyle belli ki bir takım mesajlar yolladılar. Bu mesajlar dönemin ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu ve Asya politikalarının da sinyalini barındırıyordu. Aynı zamanda bu ziyaret Trump'ın göreve geldikten sonra ilk resmi ziyareti olarak öne çıktı. Sırasıyla Suudi Arabistan, İsrail ve Vatikan için oluşturduğu rotanın süresi 9 gün olarak planlandı. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in Trump'a bir de sürprizi vardı. En üst düzey devlet nişanı olan Kral Abdülaziz devlet nişanı Trump'a takdim edildi. Orta Doğu'da barış mesajları ziyaretin en önemli gündem maddesiydi. Bunu tahmin etmek çok zor değil. Peşine imzalanan 350 milyar dolarlık askeri anlaşma paketi de araya sıkıştırıldı. Süresi ise 10 yıl olarak açıklandı. Bu anlaşmayla ABD tarihinin en büyük silah anlaşmasını da imzalamış oldu. 22 Mayıs 2017'de Başkan Trump'ı taşıyan Air Force One isimli başkanlık uçağı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan İsrail'e inen ilk uçuş olarak takvim yapraklarındaki yerini aldı. İlklere şahit olduğumuz bu ziyaret sırasında Trump ağlama duvarını ziyaret eden ilk ABD başkanı olmayı da kimseye kaptırmadı. İlkleri barındıran bu ziyaretler Trump'ın bölge içi planları ve uluslararası dengelere etkisi açısından oldukça önemliydi. Aradan geçen neredeyse 5 yılda neler değişti, şimdi de onlara bakalım. Yemen Savaşı'nda Suudi Arabistan'a verilen desteğin sona erdirilmesi ve silah satışının durdurulması Biden yönetiminin iktidara gelmesiyle oldu. Obama'dan sonra Trump yönetiminde rahat bir nefes alan Suudi Arabistan bu değişimle birlikte tekrar Obama sendromu yaşamaya başladı. Ta ki takvim yaprakları 2022'nin Temmuz'unu gösterene dek. Biden seçim öncesi Suudi Arabistan'a karşı aldığı tavrı heybesine koyup Orta Doğu turuna çıktı. Ülkeyi dışlama politikasının ardından ilk kez ikili ilişkilerin gelişmesi için atılan bir adım olduğu için oldukça önemliydi. Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan ilişkilerinin rasyonel analizinin yerine iki ülkenin petrol ilişkileri, bölgesel ve küresel gücünü konuşmak gerekiyor. Göreve başlamadan önce Suudi Arabistan hakkında yaptığı açıklamalarla Trump'ın tam tersi bir politikayı benimseyen Biden, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman hariç 76 kişiyi yaptırım listesine aldı ve hassas güdümlü füze satışında durdurduğunu açıkladı. Bir yansıması da Suudilerin Yemen'deki ortağı Birleşik Arap Emirlikleri'ne uygulanan F-35 satış planının askıya alınması olmuştu. Biden yönetiminin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yayınlanan raporu iki ülke ilişkilerini durma noktasına getirdi. Şimdi yapılan bu ziyaret ise olası bir barış için atılmış önemli bir adım olarak değerlendirildi. Ziyareti Rusya'ya karşı durma ve Çin'le mücadelede en iyi yere konuşlanmak için ortaklarla ilişkileri güçlendirme hedefiyle açıkladı. Ziyaretin ilk durağı Trump'ın tam tersi Suudi Arabistan değil, İsrail oldu. Bir dizi temasta bulunan başkan, Siyonist olman için Yahudi olmana gerek yok mesajıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İki devlet arasındaki bağın daha da güçlenmesi için adımların hızlanacağı ve savunma sistemlerindeki ortaklıklar altı çizilmesi gereken konular olarak öne çıktı. Air Force One bu sefer de İsrail'den Riyad'a hareket etti. Bu da yine birikti.
İnsan haklarından Yemen'e kadar bir takım meseleler Biden'ın Suudi yönetimini eleştirmesine neden olurken 2022'nin başından itibaren bu keskin tavır yerini daha ılıman bir havaya bıraktı. İsrail'den kalkan başkanlık uçağı ilişkilerin düzelmesi için teker indirdiğinde yeni bir dönemin başladığı resmiyet kazandı. İki ülkenin vazgeçmeyeceği bir şey varsa o da ülkelerinin çıkarları olduğu gerçeği. Kazan kazandan bahsediyoruz. Biden'ın bugüne kadar uyguladığı Suud politikalarının kamuoyunda başarısız olarak değerlendirilmesi, ziyaretin de bir politika değişikliğine işaret etmesi, altı çizilmesi gereken kısımdı. ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la görüştü. Belki de bu ziyaretin en çok beklenen anıydı bu. Biden görüşmede gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini gündeme getirdiğini ve bu cinayetle prensin şahsi sorumluluğu olduğuna inandığını ifade etti. Ortamda soğuk rüzgarların estiğini tahmin etmek zor değil. Buna rağmen güvenlik ve ekonomi alanında önemli gelişmelerin olduğu açıklandı. Rusya'ya uygulanan yaptırımların kaçınılmaz bir sonucu olarak artan petrol arzındaki daralma endişeleri tüm dünyada petrol fiyatlarının yükselmesine de neden olmuştu. Bu yüzden yaşanan petrol krizi de masadaki konuların belki de en önemlisiydi. Biden bizzat petrol üretiminin artırılmasını talep etti. Veliaht Prens Selman'dan çok da geçmeden petrol üretimini günlük 13 milyon varile çıkaracağız açıklaması geldi. Trump döneminden sonra bitme noktasına gelen karşılıklı alışveriş dönemi Biden'ın bu ziyaretiyle yeniden başlamışa benziyor. Biden yönetiminin seçim öncesi ve sonrasında Orta Doğu özelinde aldığı tavrın değişikliğe uğradığını savunanlar da var. Bunda ABD'nin Irak ve Afganistan'dan çekilmesinden İran ile yaşanan nükleer krize kadar birden fazla sebep saymak mümkün. Küresel salgın Covid-19 ve ardından patlak veren Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği olumsuzlukları sayarsak politika değişikliğinin nedenini de görmüş oluyoruz. Tüm bu gelişmelere rağmen Beyaz Saray'ın görüşme hakkında çok fazla detay paylaşmaması, özellikle Veliaht Prens Selman görüşmesini neredeyse yok sayan bir tavra bürünmesi, Biden'ın Orta Doğu gezisinin Suudi Arabistan ayağında umduğunu bulamadığı yönünde bir değerlendirmeyi akıllara getiriyor. 2021'de Donald Trump'tan görevi devralan Joe Biden, Covid-19 nedeniyle yaşanan küresel ekonomik buhrana karşı uyguladığı politikalar nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Son 40 yıllık süreçte en yüksek enflasyon artışı da yine Biden döneminde meydana geldi. Bazen oğlunun karıştığı skandallar, bazense yürüyüşü nedeniyle ülkenin önemli bir kısmı tarafından eleştirilmeye devam ediyor. Afganistan kararı da Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunda uzunca konuşulan başlıklardan biri olmuştu. 79. yaş gününden bir gün önce yaptırdığı rutin sağlık kontrollerinde başkanlık görevini yerine getirmeye uygun açıklaması yapıldı. Aradan geçen yaklaşık 8 ayda rapora rağmen sağlık durumunun açıklandığı gibi olmadığını savunanların artmasına neden oldu. ABD'nin en yaşlı başkanı unvanını taşıyan Biden'ın Avrupa ve Orta Doğu ziyaretlerini birlikte yapması planlanmış, fakat bu plandan vazgeçilmişti. Biden'ın ekibi gerekçe olarak zorlanacağını öne sürdü. Hatta yapılan anketler Biden'ın çok yaşlı olduğunu gösteren veriler barındırıyor. Politikalarının yanı sıra vücut dili, yaptığı hatalar geldiği günden bu yana eleştirilerin artarak devam etmesine neden oluyor. Başkan Biden'ın Suudi Arabistan ziyaretinin bir yakınlaşma değil de iki düşmanın zorunlu görüşmesi havasında geçmesi, kamuoyunda oluşan dostluk mesajlarının aksine çok da parlak olmadığını bize gösterdi. Yani başta gösterdiğimiz bu fotoğrafın günümüzde pek bir karşılığının olmadığı, ABD'nin bu küreden elini çektiği ya da küreyi artık tek başına tutmak istediğini söylesek yanılmış olmayız.